Merhabalar, Mahya Işıklarına hoş geldiniz. Ne mutlu ki yeniden birlikteyiz. Bir zamanlar Ramazan'ın yaklaşmakta olduğu İstanbul'da duyulan marangoz sesleriyle anlaşılırdı. Evet, neden mi? Çünkü camilerin avlularına sergiler açılırdı. Çekiç sesleri, testere sesleri, sergiler hazırlanıyor. Çünkü Ramazanlarda insanlar evet tabii ki ibadet ediyorlar. Fakat bilgiyi de paylaşıyorlardı. Neydi bilgi? İşte tiyatro salonlarında oyunlarla, eserlerle, edebiyatla buluşmak söz konusuydu. Ama bunun dışında bir de ülkede üretilen pek çok ürün var. O da bilgi. İnsanlar onları görmek için, tanımak için, satın almak için Ramazan aylarında camilerin avlularına açılan sergilere giderlerdi. İşte böyle bir sergide 1862 yılının Ramazan'ında Beyazıt Camii'ndeyiz. Namık Kemal Ramazan ayındaki sergiyi geziyor Beyazıt Camii'nde. Evet, Namık Kemal. Doğru bildiniz. Vatan yahut Silistre'yi yazar. Evet, o. Eline bir şiir alıyor. Çok beğeniyor. Yunus Emre'nin şiiri sanıyor. Lakin sorduğunda o şiiri yazanın Şinasi olduğunu öğreniyor. O zamana kadar Namık Kemal Şinasi'yi tanıyor ama yani pek böyle önem vermiyordu. Fakat birdenbire hayran oluyor Şinasi'nin dizelerine ve onunla tanışma ihtiyacını hissediyor, tanışıyor da. Bu dostluk 1862'nin Ramazan ayında Beyazıt Camii'ndeki bir sergide başlamış. Bir yıl sonra 1863 yılında deniliyor ki Ramazan ayında 1863 yılının Ramazan ayında çok büyük bir sergi açalım. Öyle cami avlularından dışarı çıkalım. Çok büyük bir sergi olsun. Ülkede üretilen her şey bir araya gelsin. Bir fuara dönüşsün. Ki 1863 yılına kadar Paris'te, Londra'da, New York'ta böyle fuarlar açılmış. Sanayi devriminden sonra insanlar ürettiklerini paylaşmak için fuarlar düzenliyorlardı. Bizimkiler de diyor ki biz de 1863 yılının Ramazan ayında büyük bir sergi açalım. Nerede? Yer konusu uzun süre tartışılıyor. Bu kadar büyük bir sergi bir caminin avlusuna sığmaz elbette. Efendim diyorlar, yeni bir bina yapalım. Fakat binanın yapılacağı arsa öyle çok büyük değil. Sonra bir fikir ortaya atılıyor ve o takdir görüyor. Sultanahmet Meydanı. Sultanahmet Meydanı'nı fuar alanına dönüştürelim 1863 yılının Ramazan ayında. Mustafa Fazıl Paşa görevlendiriliyor. Mustafa Fazıl Paşa bütün bu sergiyi düzenlemekle görevli. Sergi-i Umumi-i Osmani. Serginin adı da bu. Dönem padişahı Sultan Abdülaziz. Ramazan'ın ilk günü açmayı düşünüyoruz bu sergiyi ama yetişmiyor. Ramazan'ın 9. günü açılıyor sergi. Neler yok ki o sergide. Ülkenin her yerinde üretilen deri işlerinden tutun da ağaç işlerine kadar, altın, gümüş takılardan tutun da matbaa ürünlerine kadar 13 bölümden oluşuyor bu büyük sergi. 13 bölümden. En çok yer tutan bölüm neresiydi biliyor musunuz? Buğday. Evet, 212 çeşit buğday sergileniyor. Ülkenin her yerinden getirilen 212 çeşit buğday. Tarıma ve ziraata çok önem veriliyor. Sonra ağaçlar. Ülkenin her yerinden ağaçlar getiriliyor Sultanahmet Meydanı'na. Ağaç sevgisine bakın atamızdaki. Ağaçlar sergileniyor. Sultan Abdülaziz yapıyor açılışı. O kadar çok beğeniyor ki. Sonradan annesi ve Şehzade oğlu Yusuf İzzettin de geliyor. Sergiyi geziyor. Harika bir sergiydi. Müzik enstrümanları sergileniyor. Yapılan, ülkemizde üretilen o yıllarda. Kemandan neye kadar. En çok beğenilen de piyanolar oluyor. Evet, piyano. Osmanlı padişahlarının pek çoğu, hatta şehzadeleri dahil, kız çocukları dahil piyanisti. Piyano dersi almışlardı. Bu harika sergi 5 ay sürüyor. Sonra sergiye katılan üreticilerin elinde kalanlar kendi biçtikleri bedellerle devlet tarafından satın alınıyor. Ödüller dağıtılıyor. Çok ilginçtir. Ödüller olarak kazanılan madalyaların üstünde ziraat ve sanat sözcükleri vardı.
İşte bu Ramazan'da ortaya çıkan, bizim cami avlularında başlayan, sonra Sultanahmet Meydanı'na kadar yayılan bu fuarcılık anlayışı Cumhuriyet döneminde de sürdürülüyor. Tabii ki İzmir Fuarı geldi aklınıza. Sadece İzmir Fuarı mı? Bir zamanlar Türkiye'nin her bir kentinde yapılan fuarlar. Ama en önemlilerinden biri neydi biliyor musunuz? Bu fuarların Karadeniz Vapuru. 1926 yılında bir vapur alıyoruz. Haliç'te onu düzenliyoruz. Sergi alanı, her yerini sergi alanı yapıyoruz. Karadeniz Vapuru. Neden? Ürettiğimiz ürünleri dünyaya tanıtmak için. Karadeniz Vapuru 12 ülke, 16 kent geziyor, dolaşıyor. Vapurun girişine İbrahim Çallı'nın yapmış olduğu Mustafa Kemal Atatürk portresini asıyoruz. Yağlı boya tablosunu. Çok ilgi görüyor Karadeniz Vapuru. Her yerde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Konserler veriyor. İçinde bir de Cumhurbaşkanlığı Orkestrası var. Hollanda'da, Amsterdam'da, ünlü Walden Park'ta binlerce insanın katıldığı bir konser veriyor. Ve Karadeniz Vapuru başarıyla tamamlıyor görevini. Ülkesine geri dönüyor. Ama bu sergi sırasında inanılmaz bir şey oluyor. Fransa'ya gittiklerinde Karadeniz Vapuru'ndaki katılan insanlarımızdan bir grup Paris'i ziyaret ediyor. Ve o gruptaki bir güzel insan çıkıyor, Eyfel Kulesi'nde ezan okuyor. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'dan silahların, Kuvayi Milliye'ye katılmak isteyen insanların Anadolu'ya geçişini sağlayan Üsküdar'daki Özbek Tekkesi vardı. Özbek Tekkesi'nin eski şeyhi Ata Efendi çıkıyor. Bu Karadeniz Vapuru'nun seyahati sırasında Eyfel Kulesi'nde ezan okuyor. Çünkü bütün değerlerimiz, bütün hissi senetlerimiz dünyaya tanıtılsın, bütün dünya duysun diye. Bizim hissi senetlerimiz bir bütündür. İnanç değerlerimiz, kültür değerlerimiz, üretim değerlerimiz, sanatımız hepsi bir bütündür. Ve fuarlar, o Ramazan'daki o camilerin avlularındaki sergilerden başlayan ve giderek gelişleyen fuarlar, bunların bütün dünyaya tanıtıldığı çok güzel etkinliklerdi. Fuarlardan konuştuk. İşte Ramazan sergilerden başlayan ve fuar kültürünü konuştuk. Mahyaşıtlarının bu akşamında. Efendim sürçülisan ettiysek affola. Yarın yeniden birlikte olalım. Hoşça kalın.